Merhaba, ben Melis Danişment. Komün Dünyası'na hoş geldiniz. Kültür sanat alanındaki tüm gelişmeleri benimle birlikte takip edebilirsiniz. Biraz da kült filmlerden bahsedelim. Yıl 1995 ve Seven gösterime giriyor. Bizde galiba 96 yılıydı. Ben bu filmi sinemalarda izlemiştim. Yaş belli olmasın. Şu anda kült film kategorisinde olduğuna bile hala inanamıyorum maalesef. Yani maalesef diyorum ama genç jenerasyon için çok da güzel bir film. İlgilerini çekecek bir film. Seven hakkında bilinmeyen gerçekler var. Ya bilinmeyen derken az bilinen diyeyim gerçekler var. O yüzden ben size şimdi sırayla Seven'la ilgili adına uygun olarak 7 tane gerçeği açıklayacağım. Öncelikle şu an ustaların ustası sayılan David Fincher o zamanlar çok yeni bir yönetmen. Hatta Alien 3'ü çektikten sonra biraz da hezimete uğradığı için artık Hollywood'da çok da fazla şansının olmadığını düşünüyor. Fakat bir yandan da hala bir takım filmlerin peşinden koşuyor. Filmin senaryosunu yazan Andrew Kevin Walker ise bayağı yeni yetme bir senarist. Hollywood'da rüştünü ispatlayamayacağını düşünüyor. Biraz da bunalımda, depresyona giriyor hatta ve işler de kötü gidince başlıyor bir müzik mağazasında çalışmaya. Hem maddi açıdan kötü hem kariyer açısından bir gelecek yok ve o kadar depresif ve karanlık bir ruh halindeki Seven'ın senaryosunu bayağı karanlık bir bulutlar altındayken yazmaya başlıyor. 7 ölümcül günahtan yola çıkarak yazılmış, daha doğrusu bu günahlardan ilham alarak diyeyim, ters ve sert bir şekilde ilham alarak cinayetler işleyen bir seri katilin hikayesi. Dolayısıyla da Andrew Walker'ın bu kendi ruh hali, kendi karanlık hali Seven'ın kaynağı oluyor. Walker her şeye rağmen senaryosuna güvendiği için bir arkadaşına, yazar bir arkadaşına danışmak üzere senaryoyu gönderiyor. Yazar arkadaşı da bir film şirketini tanıdığı için onlara iletiyor ve film kabul ediliyor. Ve yazar arkadaşı Walker'a diyor ki tamam film şirketine ilettim ama bence aynı zamanda bir terapistten yardım alman gerekiyor. Oh God! Oh God! İşin komik tarafı ya da garip tarafı diyeyim. Senarist aslında 7 ölümcül günahtan o kadar bir haber ki yani o kadar kapsamlı bilmiyor ki bu detayı filmde Brad Pitt'in karakterini aktarıyor. Yani Brad Pitt de aynı şekilde bu günahlarla ilgili mesafeli. 3 numaralı detay, aşk her zaman kazanır adlı bir detay. Şöyle bir çünkü enteresan taraf var. O dönemler çekimler sırasında tanışan ve sevgili olan Gwyneth Paltrow'la Brad Pitt söz konusu. Normalde David Fincher filmde Gwyneth Paltrow'un oynamasını istiyor. Dedektif rolünde karısını canlandıran Tracy Mills rolünde Gwyneth Paltrow'un olmasını istiyor. Fakat Gwyneth Paltrow ilgilenmiyor bile. Bunun üzerine hemen tabii ki David Fincher'ın aklına ufak bir trik geliyor. Diyor ki aşk her zaman kazanır. Ben Brad Pitt'i ikna edeyim, Brad Pitt de sevgilisini ikna etsin diyerek bu rolü resmen Brad Pitt üzerinden Gwyneth Paltrow'a paslıyor. Şimdi hangi roller aslında kime gidecekmiş de sonunda bu cast oluşturulmuş. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum size. Normal şartlarda Brad Pitt'in oynadığı rol yani bir dedektif Mills rolü önce Denzel Washington'a teklif edilmiş. Fakat Washington çok karanlık ve hatta şeytani bulduğu için senaryo kabul etmemiş. Fakat daha sonra elbette kendisi de itiraf etmiş ki izledikten sonra keşke bu rolü alsaydım diye hayıflanmış. Keza Gwyneth Paltrow'un yerine aslında düşünülen isim 90'larda Married with Children dizisiyle çok iyi hafızalarımıza kazınmış olan Christina Applegate. Esas istenen kişi o. Biraz önce anlattığım sebepten ötürü rol diğer tarafa gidiyor. Bir yandan Al Pacino var. Beklenmedik bir isim belki bilmiyorum. Enteresan geldi nedense. Belki diğer karakterlere alıştığımız için ama Al Pacino da Morgan Freeman'ın rolü için düşünülmüş en başta. Daha da enteresan bir şey var. Hiç beklenmedik bir isim. John Doe yani isimsiz olan katil için düşünülen isimlerden biri, oyunculardan biri, daha doğrusu oyuncu bile değil, müzisyenlerden biri Michael Stipe yani R.E.M'in solisti. Filmin çekimleri esnasında Brad Pitt ciddi bir kaza geçiriyor. Bir arabanın camından kolu giriyor kovalamaca sahnesi esnasında. Bunun üzerine de kolu alçıda ve senaryo tamamen bu kazaya göre şekillendirilip Brad Pitt'in kolunun alçıda olabileceği şekilde revize ediliyor. Filmin finalinde helikopterden çekilen bir sahne var. Aşağıda oyuncular var. Fakat oyuncuların hiçbirisi aslında kendileri değil, dublörleri. Çünkü filmin oyuncularının yoğun mesaileri, programları filmin o sahnesinde olmayı mümkün kılmamış. Bu da bana komik geldi çünkü bir yandan da film
nereye doğru evrilecek, ne olacak kimse tahmin edemediği için biraz daha esnek davrandılar ve gelmemeyi tercih ettiler. Ve hiçbir şekilde spoiler vermek istemiyorum elbette. Çünkü sinema tarihindeki en etkileyici finallerden biri söz konusu. O yüzden izlemeyen varsa benim yüzümden kesinlikle bozulmasın. Efsane bir finali var ve ilk başlarda bu final çok karanlık bulunduğu için, o zamanların ruhuna aykırı olduğu için kabul edilmemiş. Yani yapımcılar özellikle bundan kaçınıp daha pozitif bir sona doğru götürmeye çalışmışlar filmi. Fakat David Fincher'ın, yani yönetmenin en büyük isteği olduğu gibi senaryonun orijinali gibi kalmasıymış. Yine Brad Pitt devreye girmiş. Adeta Gwyneth Paltrow'u ikna ettiği zaman gibi resti çekmiş ve demiş ki ya final bu şekilde olur bizim istediğimiz gibi ya da ben giderim demiş. Resti çekince de final senaryoda yazıldığı gibi gerçekleşmiş. İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeyiz. Şu tarihi köşkün güzelliğine bakar mısınız? Bu dış taraf ayrı, içeride bambaşka güzellikler var. Ben daha önce ilk açıldığı zamanlarda ve daha sonrasında birkaç kere burayı ziyaret ettim ama yıllar içerisinde sürekli eklenen oyuncaklarla şu anda içeride binlerce görülecek rengarenk oyuncak var. Hep beraber onları tek tek inceleyeceğiz. Oyuncak Müzesi'nde 1 Haziran'a kadar çok güzel bir sergi var. Zürafalarla ilgili tasarım oyuncak sergisi. O kadar güzel tasarımlar var ki bunların hikayelerini dinleyeceğiz. 18 sanatçı birbirinden renkli, birbirinden güzel tasarımlara imza attılar. İşte onların hepsini biraz sonra tek tek göreceğiz. Biraz önce söylemiştim, zürafa tasarım oyuncak sergisiyle ilgili bilgileri birinci elden alacağız diye. O an geldi şu anda. Müze görevlisi Zehra Güneyli ile birlikteyiz. Ondan detayları alacağız. Zehra Hanım, nasılsınız öncelikle? Hoş geldiniz. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, gayet iyiyiz. Çok güzel bir ilham çıkış noktası var daha doğrusu serginin. Şurada okuyordum biraz önce. Burada konağın bahçesinde çok eskiden 1862 yılında ilk bilim dergisini çıkaran Mehmet Müfit Paşa'nın konağının bahçesinde bir gün bir zürafa heykeli konuluyor. Bu sergide oradan ilham alarak sanırım yapılmış, doğru mu? Doğru. Şimdi şöyle, bu 18 genç sanatçının bir araya gelerek kendi oluşumlarıyla aslında Toy Art Tasarım Oyuncak sergisini ikinci defa İstanbul Oyuncak Müzesi'nde yapıyor bunu. Ve bunu yaparken de aslında müzedeki zürafalardan ilham alıyor. Hem kapıdaki 3 zürafa heykelinden hem de müzede sergilenen diğer zürafalardan ilham alarak oluşturuyorlar. Bu genç sanatçıların yapmış olduğu oyuncak sergisi aslında oyuncaktaki, yani sanatı oyuncağa taşımakla alakalı bir kaygıları ve gayeleri var. Bunu da oyuncak yoluyla aslında ifade etmek istiyorlar. Genç sanatçılarımızın eserleri burada. Gördüm onları, onu söyleyecektim. Yani çok büyük bir ilgi vardır diye düşünüyorum. Çocuklar koştur koştur hemen şu güzel, şu benim, şu olmalı hani benim falan diye herhalde böyle bayağı bir heyecan yapıyorlardır. Aslında yetişkinlerin çok daha fazla dikkatini çekiyor. Fakat çocuklardan aldığımızda böyle tepkiler çok daha kıymetli. Vitrine yaklaşıyorlar ve inanılmaz şeylere benzetiyorlar. Bu çok hoş, keyifli bir şey. Çünkü oyuncak aslında hepimizin çocukluğuna dayanan şeyler ve hepimizin de yolu mutlaka çocukluktan geçiyor. Bunları da bilerek olduğu zaman aslında çocuklara baktığımızda da bunu böyle hemen görebiliyorsunuz. Bir şeylere benzetiyorlar, hayal güçlerini çok zirvede tutuyorlar. İnanılmaz keyifli bir hale dönüşüyor. Burası bir sahneye dönüyor ve kendi aralarında tiyatro yapıyorlar aslında. İlgi görüyor hem yetişkinler tarafından hem aileler hem de çocuklar tarafından. Bu bizim için de çok kıymetli. Sergiyi gezen diğer misafirlerimiz için de burada olmaları da, Toy Art olarak da burada olmaları, yer vermemiz bence çok kıymetli, değerli bir şey. Bir de biraz önce öğrendim, satışa da çıkıyormuş. Evet. Yani sanatçılar sınırlı sayıda üretmişler. Evet. Değil mi? 3-4 adet gibi. Böyle güzel de bir durum olduğuna göre şey diye düşünüyorum. Yeni sergiler başka konseptlerle sanki devam edecek gibi, yine satışa da sunulacak şekilde olabilir mi? Bence neden olmasın? Çünkü oyuncak çok çizgileri sınırsız olan bir şey ve hayal gücüne de çok besleyen bir durum. Bunları yetişkinlerin bir arada yapıp yürütmesi bence çok büyük bir kitleye ve farklı kitlelere de ulaşmamızı sağlıyor. Müzede böyle bir şeye yer vermek, burada olmaları, genç kitleye daha ilham verici şeylerin olması bizim açımızdan da çok değerli. Çok teşekkür ederim size. Teşekkür ederim.
Ünlü oyuncular, ünlü müzisyenler son dönemlerde neler dinliyorlar, neler izliyorlar ya da neler okuyorlar? Bunları genelde özellikle fanları merak eder. İşte böyle bir bölümümüz olacak. Ara ara sevdiğimiz müzisyenlere, oyunculara gideceğiz. Hatta belki bazen telefonla bağlanacağız ve neler dinliyorsunuz, neler izliyorsunuz diye soracağız. Şimdi bu bölümde fazla uzağa gitmedim ve konuk olarak kendimi almaya karar verdim. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Sen Tekirdağ'da oturuyor musun? Dolayısıyla da ne izlediğimi, ne okuduğumu ve nelerle şu anda haşır neşir olduğumu size paylaşmak istiyorum. İlk olarak söyleyeceğim şey, biraz utançla şöyle söylüyorum. Çünkü 1000 yıl aradan sonra diyeyim, yayınlandıktan çok uzun zaman sonra bir diziye başladım. Kimilerinin büyük fanı olduğu Sex and the City. Niye bu kadar uzun sürdü diye düşünebilir kimileriniz. İşte bilmiyorum, keyfimin kahyası diye cevap verebilirim şu anda. Çünkü bazı diziler işte böyle kimileri için çok ünlü olsa da, deli gibi insanlar, milyonlar tarafından izlense de sıra bir türlü oralara gelemiyor. İşte benim yakın arkadaşlarımda da Game of Thrones'u hiç izlememiş olanlar var ya da Friends'i hiç izlememiş olanlar var. Böyle kült diyebileceğimiz çok eski dizileri işte insanlar kendi zamanlamasına göre izliyor. Benim zamanlamam da demek ki 2024'müş Sex and the City ile ilgili. Ve bir başladım. Artık şöyle bir şey oluyor benim için. Diziyi böyle binge watching dedikleri şekilde durmaksızın gece gündüz arka arkaya 10 bölüm, 15 bölüm şeklinde izliyorum. İşte Sex and the City benim şu anki takıntım. 1998 ve 2004 yılları arasında yayınlanmış bir dizi. Tabii o 90'lar ruhu da çok hoşuma gidiyor. Hem 90'lar stili, modası tekrar görüyorum şu anda orada neler sırayla moda oldu. Hem kıyafet hem müzik. Hoşuma gidiyor bunları izlemek. Yani benim kısacası soluksuz izlediğim dizi şu anda Sex and the City. Ve podcast deneyimimden bahsetmek istiyorum. Çünkü podcast dünyasına biraz geç girmiş bir insanım ama girdiğim zaman hem dinleyici olarak hem de yapan, hazırlayan olarak ikisi bir arada girmeyi tercih ettim. Yakın zamanda bir podcast yayınım başladı hatta ve dinleyici olarak da şöyle bir bakıp tarayıp da neler dinleyeceğim derken Deniz Dülgeroğlu'nun Merdiven Altı Terapisine bayağı bir tutulmuş durumdayım. Epey bir zaman oldu aslında başlayalı dinleyeli ama en çok ne zaman dinliyorum diye eğer merak ederseniz yemek yapıyorken, yemek yaptığım anda çünkü soğanları doğrarken ya da işte yemekle meşgul olurken böyle boş duracağıma bari podcast'ten bir şeyler dinleyelim. Ve Deniz Dülgeroğlu'nun Merdiven Altı Terapisi bana bu konuda eşlik ediyor. Son günlerde hangi şarkıyı, en çok dinlediğim şarkı hangisi diye düşündüm fakat tam tek bir isme ulaşamadığım için size genel bir şey söylemek istiyorum. Yeni çıkan yerli grupları mümkün mertebe dinlemeye çalışıyorum, takip etmeye çalışıyorum isimleri. Genelde ya listeleri açıyorum, ilgili listeleri ya da böyle oradan oraya hani şunu beğenen şunu da beğendi, onu dinleyen bunu da dinledi gibi öneriler olduğu için ona hiç karşı durmuyorum. Yani mutlaka önerileri bir şöyle gözden geçiriyorum. Yeni gruplar, yeni isimler bu sayede radarıma giriyor. Bir yandan çeşitli mekanlarda, bu meyhane de olabiliyor. Yani yeni nesil meyhanelerde o eski tip sadece Müzeyyen Senar'lar, Zeki Mürenler çalmıyor. Çok yeni gruplar da çalıyor bu üçüncü yeniler denilen gruplar. İşte o zaman da hemen telefonumu açıp Shazam'la beraber yaşayarak hangi şarkı bu diye ya da hangi müzisyen bu diye bakıyorum ve hemen ekliyorum favorilerime yenileri. Eskiden yaptığımız şey radyoda çaldığında bayağı radyoyu arayıp şu anda çaldığınız şarkı acaba kimin şarkısı diye sorup onu öğrenmekti ya da aylarca bilememek ve böyle bir yerlerde araştırıp insanlara sormak, müzik marketlerden öğrenmekti. Şimdi elbette elimizin altında Shazam varken çat diye öğreniyoruz ve listelerimize giriş yapıyor şarkılar. Şimdi en son gittiğim tiyatroyu değil ama yakın zamanda gideceğim bir tiyatroyu söyleyeceğim. O da Aile Yalanları. Çok merak ediyorum. Uzun zamandır gitmeyi planlıyordum. Yoğunluktan fırsat olmadı. Melisa Sözen'i Kalp Düğümü'nde izlemiştim. Çok değerli oyuncular var tabii oyunda ama harika bir performans Melisa Sözen'inki. Oradan yola çıkarak zaten merak ediyordum oyunu. Sırada benim için Aile Yalanları var. Kültür sanat alanındaki tüm gelişmeleri takip etmek için Komün Dünyası'na abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta yeni konular ve yeni konuklarla tekrar sizlerle birlikte olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.